Hi kids, how are you? I hope you're fine. Today I'm going to read a story for you. Then I will explain in details in your own language, Turkish. But first of all, let's read our reading text and try to understand the overall story, okay? Now, the name of our story is The Villager and the Spectacles. The Villager and the Spectacles. Okay, the villager, köylü, and the spectacles, gözlükler. Okay, first I will read, then we will talk about the sentences. There was a villager, he was illiterate. He did not know how to read and write. He often saw people wearing spectacles for reading books or papers. He thought, if I have spectacles, I can also read like these people. I must go to town and buy a pair of spectacles for myself. So one day he went to a town. He entered a spectacles shop. He asked the shopkeeper for a pair of spectacles for reading. The shopkeeper gave him various pairs of spectacles and a book. The villager tried all the spectacles one by one, but he could not read anything. He told the shopkeeper that all those spectacles were useless for him. The shopkeeper gave him a doubtful look. Then he looked at the book. It was upside down. The shopkeeper said, "Perhaps you don't know how to read." The villager said, "No, I don't. I want to buy spectacles so that I can read like others. But I can't read with any of these spectacles." The shopkeeper controlled his laughter with great difficulty when he learned the real problem of his illiterate customer. He explained to the villager, "My dear friend, you are very ignorant. Spectacles don't help to read or write. They only help you to see better. First of all, you must learn to read and write." Okay, moral, ignorance is blindness. Okay, let's translate the story together. Okay, sentence by sentence, cümle cümle. There was a villager. Bir köylü vardı. He was illiterate. Okuma yazması yoktu. He didn't know how to read and write. Nasıl okuyup yazacağını bilmiyordu. He often saw people wearing spectacles for reading books or papers. Sık sık insanların kitap veya gazete, papers, gazete, okumak için gözlük taktığını görürdü. He thought, o düşündü kendi kendine. If I have spectacles, eğer gözlüklerim olsa, I can also read like these people. Ben de bu insanlar gibi okuyabilirim. I must go to town, şehre gitmeliyim. I must go to town and buy a pair of spectacles ve bir gözlük almalıyım. Şimdi gözlük genelde çift a pair of ifadesiyle kullanılıyor. Hani gözlüğün iki kısmı olduğu için bu şekilde çocuklar. A pair of spectacles for myself, kendim için. So, bu yüzden one day he went to a town. Bir gün şehre gitti. He entered a spectacles shop, bir gözlükçü dükkanına girdi. He asked the shopkeeper, dükkan sahibine sordu, for a pair of spectacles for reading. Okumak için, yani for reading, bir gözlük istedi. The shopkeeper gave him various pairs of spectacles. Various burada çeşitli anlamında. Birkaç farklı gözlük verdi. And a book ve bir kitap verdi. The villager tried, denedi. All the spectacles one by one, tüm gözlükleri tek tek denedi. But he couldn't read anything. Hiçbir şey okuyamadı. Bakın burada couldn't geçmiş zamanda yapamadı anlamına geliyor. He told the shopkeeper that, yani dükkan sahibine dedi ki, all those spectacles were useless for him. Bütün bu gözlükler senin için faydasız. Bakın useless kelimesi
fayda sağlamaz, faydasız anlamına geliyor. Useful kelimesinin zıt anlamlısı oluyor. The shopkeeper gave him a doubtful look. Yani dükkan sahibi ona şüpheli bir bakış attı diyor. Bakın a doubtful look, şüpheli bakış. Then he looked at the book ve daha sonra kitaba baktı. It was upside down. Upside down yani kitabı ters tutuyordu çocuklar. Üst tarafı altta, alt tarafı üstte demek. Upside down yani kitap tersti. The shopkeeper said, dedi ki, perhaps, belki de, you don't know how to read. Belki de okumasını bilmiyorsundur dedi. The villager said, köylü dedi ki, no I don't. Hayır bilmiyorum. I want to buy spectacles. Yani gözlük almak istiyorum. So that, böylelikle, so that I can read like others. Ben de diğer insanlar gibi, bakın buradaki like others ifadesi, like gibi anlamına geliyor. Others, diğer insanlar gibi okuyabilirim. But I can't read with any of these spectacles. Fakat ben bu gözlüklerin hiçbiriyle okuyamıyorum. The shopkeeper controlled his laughter with great difficulty. Yani burada great difficulty büyük bir zorlukla kahkahasını bastırdı, kontrol etti anlamında. Gülmek yani kendini tuttu gülmemek için. When he learned the real problem. Yani when he learned demek burada öğrendiğinde the real problem gerçek hikayeyi of his illiterate customer. Yani illiterate demek çocuklar okuma yazması olmayan demek. Okuma yazması olmayan müşterisinin gerçek problemini öğrendiğinde kahkaha atmamak için kendini zor tuttu. Yani burada control kelimesi kontrol etti yani tuttu anlamında. He explained to the villager yani köylüye açıkladı. My dear friend, you are very ignorant. Yani çok cahilsin. Spectacles don't help to read or write. Gözlükler okumanıza veya yazmanıza yardım etmez. Bakın buradaki don't help yardım etmez. Buna fayda sağlamaz anlamına geliyor. They only, onlar sadece help you to see better. Yani daha iyi görmenizi sağlar. First of all, ilk olarak you must learn to read and write. İlk olarak okuyup yazmayı öğrenmelisiniz diyor. Evet, burada da moral yani bu parçadan çıkarabileceğimiz değer nedir? Yani ana fikir nedir burada? Ignorance is blindness yani cehalet körlüktür. Yani cahil insanların bir takım gerçekleri görmeleri zordur, mümkün değildir anlamında kullanılan bir ifade. Çocuklar yaptığım bu çalışmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle öğrendiğimiz yapıların kullanımını burada gördük. Umarım dinlersiniz ve tekrar tekrar okursunuz. Hatta sizden isteğim şu olabilir. Bu videodaki hikayeyi yazarak da çalışabilirsiniz. Çünkü İngilizce öğrenmek için bazı kelimeleri daha sık görmeniz, daha sık kullanmanız gerekiyor çocuklar. Evet, umarım bu hikayemi beğendiniz. Eğer beğendiyseniz bundan sonra ara ara bu tür hikayelerin devamlılığını da sağlayacağım. İzlediğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.